Outstanding. Where did you discover her? Filmi çekmeden sanırım birkaç ay önce işte bir takım auditionlar yaptık. Oyuncu seçimleri. Bu sırada denk geldi. Sonra bir yaklaşık sanırım 2 ay kadar bir oyuncu koçuyla, çocuk oyuncu koçuyla çalıştık. Ve işte film çekim sürecinde o koç yanımızdaydı. Sanırım filmin çekiminden 3-4 ay önce dahil olduk biz. We started the auditioning process a couple of months before we started working on the movie, and then once we decided who we wanted, we also got her working with an acting coach for a couple of months, and then she improved significantly, and then we started the movie. Well, she certainly did. I remember yesterday over dinner we discussed that she was very professional. What was she like to work with during the shoot? Biz de dün konuşuyorduk ne kadar profesyonel gözüktüğünü ekranda. Onunla çalışmak nasıl bir şeydi? Yani çocuk oyuncuyla çalışmak genel anlamda şöyle bir zorluk içerir. It's generally challenging to work with a child actress. Evet, çocuk senin düşündüğün gibi düşünmüyor. Zaten aslında filmde de biraz yapmaya çalıştığımız şey o. Senin hissettiğini, senin ifade ettiğin kelimeleri çocuk çoğu zaman anlayamıyor ya da karşılayamıyor. Dolayısıyla aslında güç bir şey. Hele ki bu içerikli bir film yaparken hani başka bir senaryo veriyorsun çocuğa ve çocuk aslında ne oynadığını bilmeden oynuyor. Ona bir sanal alem yaratıyorsun, bir hayal kuruyorsun ve kurduğun hayali onun anlayacağı biçimde ifade etmen gerekiyor. Zor, çok zor ama çok da keyifliydi ve üstüne düşeni sanırım başarıyla yerine getirdim diyebilirim. The major challenge about working with a child actress is that the way she thinks is very different to the way that we think about things as adults. And we are giving her a script to work with, but she doesn't actually understand what's going on in the bigger picture. She's just doing her part. So we always have to come into terms with giving her the bigger picture so she can reflect on what's going on in general, but at the same time just being able to talk the same language with her and bring it to her level. It's very challenging to be able to do that, but it also makes it a lot more entertaining. How long was the shoot? Ne kadar sürdü filmin çekimi? Filmin çekimi 3 hafta. 3,5 hafta kadar sürdü. 3.5 weeks. Wow, that was certainly a brilliant amount of time to make that film. That's certainly much kind of longer than we get in the UK. Bu kadar çabuk çekmeniz gerçekten inanılmaz başarılı. Burada çok daha uzun sürerdi böyle bir film yapmak. Evet, bizim altyapımız ya da hazırlığımız uzun süreydi. Dolayısıyla çekime çıktığımızda Türkiye'nin genel koşullarında orada da film çekmek sanırım bugün kadar belki de daha da pahalı. Sete çıktığınızda çok az bir şey bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla deneme ya da süreyi uzatma şansımız yok. Yani yoğun çalışıyoruz evet ama bu film 3,5 haftada çekilmeseydi çekilmeyecekti. Yani öyle bir şans yoktu. Son gününe kadar birebir planlanmış, programlanmıştı. We spent a lot of time preparing for it in advance, and as you would imagine, it's quite expensive to make the movie once you start shooting. We wanted to make sure that we prepare everything, and if it wasn't done in 3.5 weeks, it just wouldn't be done. Wow. Could I open it up to the audience? Any questions from the audience? Yes, Nikki. Congratulations. Thank you. I thought your film was beautifully shot and very subtle, and it told a wonderful story because it gives the audience the chance to really think for themselves about what's happening within the film. I would like to ask what inspired you to tell this particular story, please? Çok güzel çekilmiş bir film, çok tebrik ederim. Hikaye de insanı kendi hayatını düşünmeye itiyor, kendi üzerinden bir sorgulamaya itiyor. Ve genel olarak da hikayenin tonu çok incelikli düşünülmüş. Sizi bu hikayeyi anlatmaya sevk eden neydi? Şuydu, şimdi çocuklara baktığımızda aslında bir aileye fokuslanıyoruz biz filmde. Fakat benim için önemli olan şuydu. Toplumun en küçük birimi aile. Ailede yozlaşma ya da ailedeki olumsuzluklar bütün topluma sirayet eder ve dünyaya sirayet eder. Dolayısıyla aileyi sorgulamak gerekir. Ailede de en masum, en küçük şey o çocuktu. O çocuğun yerine koymaya çalıştım kendimi. Biz hepimiz o süreçten geçtik, hepimiz o yaşlarda olduk ama elbette ki bilinç bir takım şeyleri anlamamıza izin vermiyordu.
Derin de öyle. Derin gördüğü şeyleri birçok şeyi anlamadı. Anlamadığı ve kendince bir takım isimler buldu, kendi jargon yarattı, kendi duygusal çözümlemeler yaptı ve o çocuğun yerine geçme fikri beni heyecanlandırdı. O çocuk gibi hissedebilme fikri beni heyecanlandırdı. Hatta bu her şeyi belirledi. Yani işte filmin temposunu bir çocuk için zaman, kendi çocukluğuma dair hatırladığım bir şeydir o. Bakmaz, yavaş akar. Filmin temposunu Derin belirledi. Yani sadece onun yerine geçme fikriydi. Onun baktığı yerden bakma fikriydi. Çok uzak. What got me really excited about making a movie like this was just try to put myself in the place of a child and try to perceive the surroundings and the context and the life, everything from their perspective. The movie is actually about a family and what's dysfunctional about a family and what it reflects in society. And when you look at the family, the most innocent factor within that is a little child. So we wanted to reflect that on throughout the family by even deciding the rhythm. Because I remember when I was a child, one of the things that differentiates from an adult world is the fact that time just doesn't pass. And we wanted to give the same feeling that, you know, she gets bored and she looks from the window and like, it's just time is just not going. And we wanted to reflect that. And it was a really nice challenge for me to think about, like, can I think like a kid and see the world from her perspective. Thank you. Wonderful. Any other questions? Yep. Merhaba. Öncelikle ben Türkçe sormak istiyorum size. Tebrik ederim. Çok güzel noktaya değinmişsiniz. Aile ve filmin ortasında da çok hoşuma giden bir bölüm oldu. Ben fark ettim izlerken bir reaksiyonunuzu aldım. Kendimi tutamadım. Kızım sürekli dürtüp durdu böyle anne lütfen. Ama çok hoşuma gitti. Duygularıma hakim olamadım. Filmde hoşuma giden o nokta tam çocukları, biz genellikle bizim Türk toplumunda yapıyoruz. Çocukların duygularını hiçe sayarak biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Ama orada da beyefendinin yapmak istediği çocuğu sen küçüksün aklını kesmez hadi annem uyuyor diyerek de kızın verdiği tepki bambaşka bir duyguydu. Benim çok hoşuma gitti. Tebrik ederim, çok güzeldi. Bir de bu filmi çekerken sizin duygularınız ön plandaydı. Yani neler düşündünüz bunu çekerken? Öncelikle aileyi mi yoksa yalnızca çocuğu mu öne almak istediniz? Aslında isterseniz Should I just translate for the audience? Yapabilirsiniz, evet. So one of the things that I really liked about the movie was the fact that we do humor inside that. And usually what we do as adults is we ignore that the kids also have feelings, they understand the situation, they understand what's going on. So when their friend told her, oh, she's just sleeping, your mother is sleeping, it was quite funny to see her reaction to that and say like, no, she's not sleeping, she's dead. And I'm aware of that. And that was one of the things that was really appreciated. And she asked, like, what was your feeling when you were shooting the movie? Öncelikle aslında film okuduğumuz yer beni çok mutlu etti. Özellikle kendi ülkemde filmin buradan okunmasını sağlayamadım. Londra'da bu şehirde filmi böyle okuyan biriyle karşılaşmak öncelikle beni çok mutlu etti. Sizi görmeye çalışıyoruz şu anda o yüzden kesiyorum onu. I first wanted to say thanks for this comment because that was the point of view they wanted to communicate through the movie, which was not very easy in home country of the movie in Turkey. The reactions were quite different. And it's really nice to be able to see an audience here in London who are really communicating with the movie in that way. Evet, tabii ki benim hissettiğim ve benim aslında bizim yarattığımız çocuklarımız üzerinde ya da işte bizim üzerimizde de belki zamanında yaratılmış olan şeyleri sorgulamak da amacım. Çünkü aslında her şey oradan başlayacak. Yani baktığımız yerde o çocukların aile içerisinde, toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak ilk deneyimleri var olması gerekiyor. İşte kopmuş, iletişimleri kopmuş, yani her şeyden önce bir sevgisizlik olan ya da iletişim unsurlarının tamam ortadan kalkmış bir yapı içerisinde sağlıklı bir çocuk çıkamaz. Bütün film boyunca Derin annesinin yerine geçmeye çalıştı. Çünkü babasının annesini sevdiği background'da böyle bir bilgisi vardı ve bu bilgiden ötürü de annesi olmayı oynadı. Bu çocuk bakkala alışverişe gittiğinde de oyun oynadı. Kendi yaşlaştığı gibi oynayamadı. Evet, tabii ki hissettiğim şu, ben üzülüyorum, ben Derin'e çok üzülüyorum. Derin için
hayat çok kolay değildi. Fakat Derin babasını dönüştürebilecek kadar güçlüydü. Tek bir koz vardı elinde. Sonsuz bir sevgi. Tek varlığı olan şey babasıydı ve doğru sahibi. Doğru bir şekilde sahip çıktı ve sanırım filmin sonunda da babasına sahip çıktığını görüyorum. Demek ki doğru bir birlik oluşmuştur diye düşünüyorum. Elbette ki çok hissettim ve çok düşünerek ve çok yargılayarak yazdım. Derini de çok sorguladım. Bir bıçak sırtında gidiyor hikayenin ana aksı, farkındayım. Devrilmesi de çok müsait sağa sola. Fakat çok uzatıyorum, biliyorum Türkçe. Together. Yes. Tabii biraz da Türk arkadaşlar var mı? Ben o yüzden Sure, of course. Yeah. Tamam, sen istersen kullan. Yani genel olarak evet hissettim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnanın seyrettiğim filmlerden mükemmel bir film. Estağfurullah. Bunları çok güzel hitap etti. Ah, Çok hoştu. Teşekkürler. Right, I'll try my best. So to start from the how we found about the movie, obviously I felt very sad for Derin, but I was also quite judging her behavior and then also judging her dad's behavior when I was writing the script and when we were shooting the movie. And the story is a quite a tense one, and it can go in different directions at different points. And that was very difficult to be able to maintain that tension during the movie. And what Derin really had was a strong feeling of endless love for her father, and that was the only thing that really she could hold on to and give to her dad to be able to transform who her dad is, and because that was the only thing she had, and that she didn't really have anything. That was one thing that she would really have to work on to be able to get. And during the entire movie, what she does is like actually playing a game, pretending like she is her mother, and putting herself in her mother's place. When she goes to the grocery store to get beer, or when she's dealing with her dad in the hotel room. And the assumption there is she thinks her dad has an endless love for her mother, and she wants that love. And the only way she can think about how to get that love is by putting herself in her mother's place. Yeah, I mean, it's a beautifully shot film and a very interesting story. Relationships in general, very realistic, and also I just kind of wondered why there was no reaction from the child. I mean, she's just seen the mother hang. There was no reaction, no tears, nothing. I mean, I'm just kind of wondering if it's realistic for a child to react in that way. And then her grandfather was also, died. And there was no emotion there at all. And it occurred to me like the characters were they were like zombies, completely unable to react to human emotions. And that's Right. Film çok güzel çekilmiş, hikaye de çok ilginç bir hikayeydi. Benim merak ettiğim şeyler bir tanesi, filmin genel tonu çok karanlık. İçinde hiç ışık yok, karakterler zombiler gibi davranıyorlar, zombiler gibi yaşıyorlar. Ve mesela küçük kızın annesi ve dedesi aynı gün içinde öldüğünde kızın hiçbir tepkisi yok buna, ne bir gözyaşı var, ne bir herhangi bir sarsılma var. Yani benim burada en çok merak ettiğim bir sahnesinin neden bu kadar negatif ve bu insanlar neden hiçbir duygu reaksiyonu yapmıyorlar? Şu Derin için annesinin varlığı ve yokluğu arasında bir fark yok. Yani Derin annesinin ölümünün ne olduğunu bir yetişkin gibi bizler gibi algılama şansına sahip değil. Annesi öldü, kavram olarak öldü. Evet. Fakat ölünce ağlaması gerektiğini dahi öğrenemedi bu çocuk. Çünkü yaşı itibariyle, yaşam deneyimi itibariyle böyle bir şansı olmadı. Sadece bir şey var Derin için önemli olan. Anne sevgisi, anneyle bağı yok. Çünkü Derin için annelik yapacak bir zamanı kalmamış o kadarın. Diğer karakterler için çok ne olabilirdi? İşte böyle bir ona Tarık için, Derin'in babası için karısını kaybetmek ne kadar üzücüydü. Zaten karısı işlev olarak ve yaşamsal konusu olarak çok hayatında değildi. Ama Derin'in koyduğu yerde onun bu acıları yok. Derin bunları öğrenmedi çünkü. Çünkü Derin ölüyle konuşulmayacağını da değil. Derin ölüyle konuşulur konuşulmaz, yüzüne dokunulur dokunulmaz, yetişkinler bir şekilde
temsil ettiği çocuk gibi. So it's really different for the father and for Derin, obviously. From Derin's perspective, there's no difference between having a mother and not having one, because she never really had one. And because of her own past, the mother was never able to give the love of a mother to her kid, and they never had that connection. So when she disappeared from life, not much changed really for Derin. The other aspect to that is that she never really learned how to react to things that are emotional, that are striking, in the way that the adults would. For example, some of the friends of the father were turning the lights on when there is a dead body inside the room, but they were scared. Whereas for her, there is no fear. She doesn't understand that you can't talk to a dead person, you can't really react to a dead person. It's just someone who used to be there and not anymore. She just didn't acquire those kind of emotional reactions. From the father's perspective, it's a little different because, again, he felt that he might be sad and he knows how to react to things, but because the relationship was always so dysfunctional, he never really had a wife either. So her disappearing didn't really change much in their lives. Yani burada ilave etmek istediğim şey şu. Yetişkinlerin sahip olduğu bilgiler ve yaşam tecrübeleri onların bir takım konularda, bir takım durumlarda reaksiyonlarına hazırlar. Örneğin ölüm. Ama bir çocuk için bu tarz bir toplumsal sosyal baskı oluşmamıştır. Özellikle toplumun en küçük biriminde bunlar konuşulmadıysa yetişkinle çocuk arasındaki fark budur. O çocuk üzülmesi gerektiğini öğrendiği için üzülür. Sevdiği için değil. Sadness or grief are learned concepts in society, and the place usually you learn that is in your family, in the smallest component of society. If you didn't actually see that from people around you, you don't have a social pressure that actually makes other people show tears or react or show grief, which she never really got a chance to learn all that. Any more questions? Could you tell me a little bit more about your second feature? The previous one. Your next feature, the third feature. Right. Bundan sonraki filmimiz. Evet, bundan sonraki filmim şu. Bir erkek çocuk karakteri üzerinden başka bir yaşam sorgulama. Aslında Derin bir üçlemenin ilk filmi. Bir erkek çocuğun yaşama baktığı yeri anlatacağız önümüzdeki sene. Ve sonra da Derin'le o erkek çocuğunun yetişkin hallerini anlattığımız bir üçlemenin son halkası olarak filme bitirmiş olacağız. Yani üçlemenin ikinci filmi başka bir çocuğun hikayesidir. So this is actually the first one of a trio, and the second movie is going to be about a boy and questioning the life of all of us from a boy's perspective this time. And the third movie, the last part piece, is going to be about the relationship between Derin and the boy. Excellent. Can't wait to see that. Heyecanla bekliyoruz bir dahaki filmimizi. Yes, any more questions? No. Yeah. Okay, thank you very much, and congratulations. Thank you for coming as well.